Opsiyon trading mi? O da ne? Arkadaşlar merhaba, ben Başak. Bugün size opsiyon trading nedir, nasıl yapılır, ben nasıl başladım ve hisseyle neden aynı şey olmadığını anlatacağım. Bu bir ders veya yatırım tavsiyesi değildir. Fakat ben eğer trading'e başlasaydım böyle bir video izlemek isterdim kesinlikle. O yüzden böyle bir video çekiyorum. Neden? Çünkü opsiyonla alakalı neredeyse hiçbir video yok. Kimse bundan bahsetmiyor. Çoğu insan kendi stratejisinden bahsediyor veya işte bugün şu kadar kazandım, bu hafta şunu yaptım gibi bu durumlardan bahsediyor. Ama gel gör ki yurt dışında da Türkiye'de de opsiyonla alakalı bir video yok. Aslında var, bir iki tane gördüm fakat açıklayıcı bir şekilde yok. Yani tamam da hani bunun arka planı ne? Hani bunun mantığı ne? Bunu anlatan bir kanal yok. Ama o ben olacağım ve size bunu anlatacağım. İlk başta şunu söyleyeyim. Ben Amerikan borsasında 1DTE, yani bugün alıp yarın satmalı opsiyon işlemi açıyorum. Bunu da QQQ ve SPY üzerinden yapıyorum. Şimdi gelelim, opsiyon nedir? Opsiyon bir hisseyi almak veya satmak değil. Aslında bir hissenin belirli bir süre içinde belirli bir fiyata gitme ihtimali üzerine işlem yapmak gibi düşünebilirsiniz. Yani sadece yukarı mı gider, aşağı mı gider demek yetmiyor. Opsiyonda birkaç temel şey aynı anda çalışıyor. Birincisi yön, ikincisi zaman, üçüncüsü de hareketin hızı. Çoğu zaman insanlar sadece yöne odaklanıyor. Ama opsiyonda yön doğru olsa bile zamanlama ya da hız yanlışsa sonuç beklediğiniz gibi olmayabiliyor. Şimdi hisseden farkını söyleyeceğim. Bir hisse aldığınızda fiyat hedefi belirliyorsunuz ve bu aynı gün içinde de oraya gelebilir veya bir ay sonra da oraya gelebilir. Hani bu bir ay sonra da o sizin hedef fiyatınıza gelse bile bu sorun olmuyor. Ama opsiyonda durum çok farklı. Opsiyonun bir süresi var ve zaman geçtikçe kontratın değeri azalabiliyor. Yani hisse doğru yere gitse bile opsiyon zarar yazabiliyor. Opsiyonu kesinlikle hisse gibi düşünmemeniz gerekiyor. Yani ben opsiyona nasıl olsa oraya gelir mantığıyla bakmamaya çalışıyorum. Benim için benim seçtiğim noktaya ne zaman geldiği ve ne kadar hızlı geldiği önemli. Ve opsiyonlarda şöyle güzel bir seçenek de var. Bugün alıp yarın satabilirsiniz veya bugün alıp bir ay sonra satabilirsiniz veya bugün alıp 8 ay sonra da satabilirsiniz. Ama her durumda zaman opsiyonun içinde çalışıyor. O yüzden opsiyon trading bana göre hisseye kıyasla hem daha riskli hem de karar verme mekanizması çok farklı bir alan. Hisse gibi düşünülünce çok hata yapılabiliyor. Ben de hala bu süreci öğreniyorum. Yani 3 aydır trading yapıyorum ve direkt ben opsiyon tradingle başladım şansa. Onu da kendim keşfettim. Ve ben bugün alıp yarın satmalı şekilde opsiyon trading yapıyorum. Bunu daha iyi anlatabilmek için grafik üzerinden anlatacağım. Şu an piyasa açık ama ben işlemde değilim. Şu anda gördüğünüz gibi SPY'in grafiğini açtım. Ben genelde 5 dakikalık grafiğe bakıyorum ama bazen 15 dakikalığı da incelediğim oluyor. Aslında herkesin zamanlaması farklı. Bazı insanlar 4 saatliğine bakıyor, bazı insanlar ise 1 saatliğine bakıyor. Ama genelde day trade yapanlar, yani bugün alıp satım yapanlar, kısa vadeli işlem yapan kişiler oldukları için 5 dakikalık ya da 15 dakikalık grafiklere bakıyorlar. Şu an Türkiye saatiyle akşam 10. Piyasa genelde akşam 8-9'dan sonra birazcık yavaşlıyor. Çünkü hacim düşüyor. Bu saatlerde hem grafik çok sert hareket etmiyor hem de opsiyon kontrat fiyatları da çok oynamayabiliyor. Ve böylelikle daha bir yatay hareket görüyoruz. Ama günün son bir saatinde bu durum tamamen değişebiliyor. O zaman piyasa tekrar hızlanabiliyor. Tabii bu her gün aynı olmak zorunda değil. Gününden güne değişebilen bir şey. Şimdi grafiğe baktığımızda SPY şu anda yaklaşık 689.24 seviyelerinde ve yukarı yönlü bir hareket var. Diğer tarafta da opsiyon ekranını açtım. Diyelim ki ben günlük alım satım yapabiliyorum ve grafiğe bakarak buradan biraz daha yukarı gidebilir diye düşünüyorum. O zaman örnek olarak 690 strike'lı opsiyonun fiyatına bakıyorum. Şu anda bu kontratın alış fiyatı yaklaşık 0.27 dolar. Eğer bu grafikteki yeşil mumlar 690 seviyesine doğru hızlı bir şekilde giderse bu opsiyonun fiyatı 0.27 dolardan bir anda 0.80 dolara kadar çıkabiliyor. Yani burada dediğim gibi hızı çok önemli. Ama tam tersi de mümkün tabii ki de. Ben 690 kontratını aldım diyelim ve grafik birden aşağı düştü. O zaman bu 0.27 dolar 0.05 dolara kadar düşebiliyor. Yani opsiyon aslında bu şekilde çalışıyor. Sadece yön değil, hareketin hızı ve zamanlama da fiyatı ciddi olarak etkiliyor. O yüzden opsiyonda en büyük risk zamandır. Hedefinize geldi diyelim ama üstünden çok zaman geçti. O zaman opsiyonunuzun değeri direkt çöp oluyor. Bu videoda birazcık karmaşık anlatmış olabilirim veya anlatamamış bile olabilirim. O yüzden bunun üstünde daha çok duracağım. Çünkü opsiyon trading gerçekten çok zevkli. Ben çok keyif alıyorum ve tahminlerimin tutması kadar beni mutlu eden bir şey yok.
Fakat dediğim gibi çok riskli bir alan, hisse gibi asla düşünülmemesi gerekiyor. Ve hisse gibi düşünürseniz yandınız yani, kesinlikle yandınız. Kendinizi iyi yönetmeniz gerekiyor çünkü gerçekten çok zor bir alan. Ama ben de bu alanı seviyorum. Mutlaka bir gün canlı day trade yaptığım andaki kendimi çekeceğim ve size bunu göstereceğim yani gerçekten. Çünkü şöyle oluyorum. Çıksam mı, çıkmasam mı, ne yapsam? Hani bunu gerçekten bu süreci size göstermek istiyorum. Onu da bir gün çekeceğim.